Evet dostlar, günaydın. Akşam böyle güzel bir yerde kaldık. Kayak merkezi. Tam böyle yaz sezonu. Oteller de boş. Çok da keyifli bir otel bulduk. Sabah biraz yağmur yağdı ama şimdi geçti. Bugün rotamız Transalpina. Belki yağmurdan kaçmak için tuz madeni programını iptal edebiliriz ama bugün Transalpina'yı baştan başa bir gidip geri geleceğiz. Dün tırmandığımız yer şurası. Şöyle zikzak yukarıya zirveye çıkan yer. Arka tarafta bir zirve daha var. Birazdan orayı da göreceğiz. Şimdi motor başına. Yolda görüşürüz. Papuşa zirvesi. Şurası. İyi, üşüten bir soğuk yok ya. Evet ya, iyi şu an. 14 derece ama hiçbir şey hissetmiyorum. Yukarıda 10 ben. Vazgeçtim, hava soğukmuş. Rüzgar esmeye başlayınca çarpacak galiba. Ama girdi. Ne güzel yaylanıyor ya. Yol bence çok kötü değil. Abartmamak kaydıyla. Drone her şey olur bu havada bu arada ya. Devam edebil... Lastiğin havasını biraz indireceğim abi. Çok geldi bence. Isınınca şişti iyice yani. Basıncı görüyorum oradan. Ben takip modunu açacağım şu drone'un abi ya. Cesaret. Bir deneyeceğim. Boş, yolda boş. Zaten yavaş gidiyoruz. Evet, görev öndekilere yetişmece.
Abi ben buradan sabaha kadar dönerim ya. Bu düne göre çok daha iyi tutuyor gibi hissediyorum. Geçtim. Abi Onur'u gelirken bir tur daha mı geri dönsek, geri gelsek ya? Vallahi ben cidden dönüyorum ha. Onur'u alayım geleyim. Bir daha ya akşama biz burayı kuru dönemeyiz. Tamam gelsin, ben bir çıkıp ineceğim hemen. Sizi yakalarım. Onurcuğum selam. Böyle bir zevk olamaz ya. Böyle bir zevk olamaz abi. Bir tur daha çıkıp inerim ben ha. İnanılmaz ya. Roller coaster gibi. Siz çekmeye çalışacaksanız ben bir tur daha çıkıp geleyim. Çık abi git gel. Bir posta daha atayım ben, tamam. Evet dostlar, şu anda Transalpina'nın en yüksek bölümüne doğru gidiyoruz. Arkadaşlarla diğer zirvede 1-2 iniş çıkış yaptım. Hava yağmurluydu ama kurumuş buralar. Harika gidiyor. İyi de yol tutuyor. Dün akşamkine göre çok daha iyi hissediyorum. Şimdi neydi? Pasul Urdele denen zirveye doğru, en yüksek noktasına doğru gidiyoruz. Of, of, of. Ne yapıyorsunuz abi? Niye durdunuz? Köpekten sözsüz. Abi elektrikleri arabaları
Game of Thrones. Yüzüklerin Efendisi'ne benziyor dedim dün bir yerle ilgili. Bozuk kısım var, dikkat. Hoppa. Abi şu yola baksanıza ya Onur. Bak şu taşları dizmişler, görüyor musun orayı? Ya abi çok canım çekti ya. Ulan çamur mudur acaba orası? Yol var, patika var gibi görünüyor. Abi bandırma. Okey Dusty. Evet dostlar, tekrar selamlar. Transalpina'nın zirve kısımlarını, yani kaldığımız otele yakın olan kısımlarını turladık. Hatta ben araya görüntüleri koymuşumdur. Bayağı indik çıktık. Ben oyuncaklı böyle bir şekilde sanki Luna Park'a gitmiş çocuklar gibi indim çıktım. Yol da çok iyiydi. Tutuş da çok iyiydi. Şimdi baraj bölgesini geçiyoruz. Yakıt ikmali için S5 tarafına gideceğiz. Artık hani yağmur saat 3'ten sonra 2'den sonra hayli yağmur gösteriyor. 4'te 5'te bayağı pik yapıyor. Bu güzel günü daha fazla, daha doğrusu bu güzel günü kötü sonlandırmamak adına bu tuz madenini başka bir Romanya turuna erteledik. S5'e gidip yakıt ikmali yapıp aynı yolu geri döneceğiz. Yolda geri dönüşte yine yakalanabiliriz ama ne kadar az yağmur yersek o kadar iyi. İnsan şöyle açık bir havanın yağmura döneceğine inanamıyor ama 2 gün önce test ettik, ne olduğunu anlamadan bir anda üstümüze bir şeyler düşebiliyor. Şimdi böyle farklı tempolarda sürdüğümüz için değişik bir tecrübe oluyor. Ara ara ben duruyorum, işte kamera açıyorum, çekiyorum, bir şeyler şarj ediyorum. Sonra arkadaşları yakalıyorum, onlar duruyorlar, drone çekiyorlar vesaire. Böyle uzay mekiği gibi arada birleşip arada ayrılıyoruz. Ama alıştık, tempo fena gitmiyor. Şimdi onlar benim önümdeler, birazdan yetişirim.
Biraz da böyle bu bölümü göstereyim. Yukarısı ne kadar kelse Mars gibi diye benzetiyorum ben orayı. Ama çok daha büyüleyici. Burası da o kadar sık orman. Yani iğne atsan yere düşmeyecek kıvamda neredeyse. Buralarda da aslında konaklayacak falan opsiyonlar var. Ama bizim kaldığımız yerde yeterince keyifliydi gerçekten. Akşam çocuklara oyun oynatıyorlar, ne güzel. Kaldığımız otel bir kayak oteli aslında. Uygun bir fiyata da bulduk. Akşam çok güzel bir restoranı vardı. Çok keyifli bir yemek yedik. Burada da işkembe çorbası buldum. Bu Romenlerin işkembe çorbası da gelenekselmiş onlar için de. Bizimkinden biraz daha farklı yapıyorlar ama çok lezzetli. Aynı otelde şimdi eşyaların bir kısmını da bıraktık. Arkadaşlar yan çantalarını falan da bıraktılar. Eşyalarımızın bir kısmı hala otelde. Akşam dönüp erken otelde keyif yapacağız. Yemek yiyeceğiz, bir şeyler içeceğiz, muhabbet. Yarın da bir aksilik olmazsa ben yine sabah erkenden bir kaçar zirveye, oyuncaklı roller coaster gibi iner çıkarım. Evet, tam baraj bölgesi. Yarın sabah da baraj bölgesine bir iner çıkar, ondan sonra Craiova şehri üzerinden geçen sene yaptığım gibi Calafat şehrine, oradan da köprüyle Bulgaristan'ın Vidin şehrine geçeceğiz. Oradan da Sofya, yarın akşam da kısmetse Sofya'da konaklayacağız. Cumartesi günü İstanbul'a doğru yola çıkacağız Sofya'dan. Güzel, keyifli gidiyor. Tek başına gezmek keyifli, kesinlikle keyifli. Çok daha kafana göre gidiyorsun vesaire ama kalabalık gezmenin de esprisi durduğun zaman başlıyor. Akşam vesaire falan muhabbet, vakit daha güzel geçiyor. Burada asfalt kalitesi kesinlikle Transfagaraşan'dan daha iyi. Manzara bence daha iyi, daha etkileyici. Hatta şuna karar verdim. Tekrar Romanya'ya gelirsem 2 kere gördüm Transfagaraşan'ı. Yani özel bir durum, ekstra bir gün vesaire falan olmazsa Transfagaraşan'ı hiç geçmeden gelir yine Alpina'da, bu tarafta bir yerde kalır. Birkaç gün burada vakit geçiririm. Çünkü hani bir şekilde yağmura, kötü havaya falan denk geliyorsun. Bir günün boş geçse ertesi gün kuru havada geçiyorsun. Mesela dün akşam çıktık, ayrı bir keyifti. Bu sabah bambaşka bir keyif. Arkadaşlara da yetiştik bu arada. Ne kadar yan çantaları bıraksalar da top case'i bırakmaya ikna edemedim. İnsan gerçekten alana alışınca vazgeçmesi çok zor oluyor. Avantaj dezavantaj derseniz ben halimden memnunum ama şöyle bir durum var. İşte ben bir şekilde tek sosis çantayla geldim. Sürekli şeye de alışık değilim yani. Mesela bu büyüklükte sosis çantayı ilk defa kullanıyorum. Bu 35 litrelik bir çanta. Ama yani içine birazcık fazla eşya koyduğun zaman dürüp bükmesi şey oluyor. Kaydı vesaire falan, onu ayarlamakla uğraştım. Onlar mola verdiğimiz zaman durduklarında kapağı açıyor, hemen suyunu dikiyor kafaya. Ben şimdi diyorum ki ya kim açacak bu çantayı? Tekrar kim gerdirecek vesaire. Biraz da takık bir adam olduğum için böyle birazcık oynasa beni rahatsız ediyor. O yüzden her seferinde onunla uğraşmaktansa bazen su içmediğim oldu. Hatta dün arkadaşlara da söyledim, güldüler. Hani çantadan suyu çıkarmamak için onlardan biraz önde gidiyordum zaten. Durup bir marketin önünde su alıp içip devam ettim birkaç kere. Ama ben halimden memnunum. Yani aslında minimal şeyler aldım yanıma ama bir tane takım çantası gibi bir şey var. İçinde duct tape'inden tut, işte pensesine, somun, işte alyan takımından cırcırına vesaire, aklınıza ne gelirse, işte bu metali birbirine yapıştıran o hamur gibi şeyler, bir sürü şey var ya. Zamanında hazırlamıştım. Her zaman yanımda olmuyor ama seyahatte geri kalan bir şey değil. Don atlet, bir ayakkabı falan. Evet dostlar, bu kısımda böyle. Artık ya Sepeç'te ya dönüşte tekrar bir mikrofonu ele alırım. Görüşürüz.
Evet, bu yağmurda şu zirveden geldik. Sislerin içinde. Motorlar aşağıda hala ıslanıyor. Botumu ters çevirince içinden su aktı, öyle söyleyeyim. Pantolon komple gitti. Alt yağmurluk giymemiştim. Üst taraf fena değil ama donumu sıktığım zaman su aktı. Evet arkadaşlar, 5. günün sabahından herkese yeniden günaydın. Bu sabah arkadaşlardan erken kalktım. Motorumu çıkardım. Bugün buradan ayrılıyoruz. Transalpina'dan ayrılıyoruz. İstikamet Sofya olacak gün içerisinde. Akşam Sofya'da kalıp yarın da Türkiye'ye döneceğiz. Arkadaşlar dün yediğimiz yağmur sonrası bayağı yoruldular. Ben bugün sabah son bir Transalpina turu atmak istedim. Çok uzağa değil. Şu zirveye çıkacağım. Gitmesi gelmesi yaklaşık 15 dakika gidiş 15 dakika geliş, yarım saat sürüyor. Son bir tur atayım istedim. Şimdi motorumu hazırladım. Isınıyor. Size de merhaba diyeyim dedim. Beraber motora atlayalım bir son kez. Gidelim gelelim. Hava dün gece çok rüzgarlıydı. Vallahi motorlar devrilecek diye endişe ettim. 2 motorcu arkadaş daha gelmiş. Onlar daha da açığa bırakmış. Ama herhangi bir sorun yok. Şimdi çantam yukarıda. Onu gelince ufak bir kahvaltı yapıp sonra alacağım. Şimdi motora atlayalım ve geçelim. Rakım çok yüksek burada. İşte 2200'e 2100 küsüre çıkacağız şimdi. Burası da 1600-1700 civarında. Şimdi bir de çantasız gidelim bakalım. Motorumuz da ısınmış. Valla dün korkunç bir yağmura yakalandık. Aslında biliyorduk tabii böyle olacağını ama dün yine şu an olduğu gibi böyle güzel bir havada çıktık. Güzel hava dediğime bakmayın, 9 derece şu anda. Zaten dönüşte de saat 2-3 gibi yağmur olacağı, korkunç bir yağmur olacağı görünüyordu. O yüzden biz de en yukarıdaki, yani Transalpina'nın en sonunu da bitirip S5'ten sonra Turda kentine gidip orada bu tuz madenini görmeyi iptal ettik. Transalpina'nın sonundan bir yerden benzin alıp geri döndük. Ve iyi ki de dönmüşüz. Yolda bir yerde onların langoş dediği pişiyi yedik. Hafif bir karnımızı doyurduk. Sonra dedik ki yani otele geçelim. Keyif yapalım. Otelde çok keyifli çünkü yani sürekli bir şeyler ısmarlıyorlar, içki ısmarlıyorlar. Kahve geliyor gidiyor, sohbet muhabbet, çok kafa adamlar. Ancak tam pişi yediğimiz yerden çıkarken ki aslında radardan bakınca yağmurun geleceğini görüyorduk. Hafiften sektirmeye başladı. Biz de ne yaptık? Yağmurluklarımızı giydik. Ama ne yaptık? Ya dedik, önceki günkü kadar şiddetli olmaz. Bacaklara falan fazla gelmez. Sadece üst yağmurluğu giyelim. Ben yine de önlem olsun diye şunun yağmurluğunu takmıştım. Bir daha aklımda bulunsun, bunun yağmur geçirmeyenini alacağım. Uğraşamam böyle. Yola çıktık. Ya tabii ki öyle önceki günkü kadar çok ciddi bir yağmur söz konusu değildi ama yine de yağmur deli gibi yağmaya başladı. Nitekim en büyük sorun da pinlock. Bir daha kesinlikle buraya pinlocksuz gelmem. Yaz geldi diye pinlockumu çıkarmıştım. Vizörün temizlemesi falan daha kolay oluyor. Ama önümü göremedim. Yani vizörü şöyle bir açık bir kapalı, bir açık bir kapalı yaparak gitmeye çalıştım. Tehlikeli de oldu ama değişik bir tecrübe oldu. Ama sonuç, otele yaklaştığımda vites pegine her bastığım zaman ayağım suyun içinde hareket ediyordu. Vıcık 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 diye. Pantolon da tamamen sırılsıklamdı. Donum da sırılsıklamdı. Üst tarafta fazla bir şey yok. 2,5-3 müydü neydi, otele kendimizi attık. Ben önden geldim. Sağ olsunlar gene girişte birkaç şat ikram ettiler hemen ısınmam için. Sonra fön makinesiyle birkaç saatte botları hallettim. Diğerlerini de hallettim. Keyifli oldu ama yani tabi bunlar ders. Yani buranın gerçekten şakası yokmuş. Ben daha önce buraya geldim. Herkese de diyorum ki ya çok fazla öyle kışlık ekipmana falan gerek yok ama arkadaş burada kalacaksam var. 9 derece şu anda, donuyorum. İçimde ufak bir rüzgarlık var sadece. Elcik ısıtma, koltuk ısıtma ne varsa açtım. Velhasıl dostlar, dün de öyle maceralı bir gündü. Ben de hazır yerler kuruyken son bir şu yukarılara tırmanayım, geri geleyim. Hemen otelden çıkıyorsunuz. Kaç dakikaya geldiğimi gördünüz şu virajlara. Şu gördüğünüz kısım Papuşa zirvesi diye geçiyor. Yani biraz daha ilerisinde de Pasul Urdele var. İkisi arasındaki yükseklik farkı çok az. Bu birazcık daha alçak, diğeri 30-40 metre daha yüksek. Bir 10 dakika sonra da oraya varıyorsun, Pasul Urdele'ye. Ama bence en güzel manzara burada.
Kaldığımız yerde şu aşağısı. Lanca. Evet, sistem çok daha fazla bir şey göründüğünü zannetmiyorum buradan sonra. Zaten herhalde diğer zirveye yakın kısma da geldik. Buradan hafif iniş başlıyor. Ben şuradan müsait bir yerden döneyim. Güneş de şurada. Yine tamamen bu olacağım. Pinlock şart. Ve evet, telesiyeciler şurada. Orta taraftaki kel bölüm kayak pisti. Buradan mı girmiştim ben? Evet. Yarım saat olmamıştır ya herhalde. Hop. 21 dakikada gidip gelmişiz valla. Dostlar, merak edenler için bu yolculukta ses kaydını, motorun ses kaydını bununla yapıyorum. Buraya bir düzenek kurdum. Deli diyeceksiniz ama ben takığım. Arka tarafta mikrofon var. Oradan bir kabloyla o mikrofonun uzatmasını şu grenajın altından geçirdim. Kablo şuradan geliyor. Bu su geçirmez alana. Bu ses kaydedicisine giriyor. Ses kaydedicisi de şarj oluyor buradan. Daha doğrusu kabloyla çalışıyor. Buradan başlatıp bitirerek görüntüyle senkronunu yaptıktan sonra rüzgar sesi olmadan güzelce motor sesini kullanabiliyorum. Benim böyle hoşuma gidiyor. Ben şimdi arkadaşlarla buluşayım. Bir kahvaltı edeyim. Tekrar yola çıkarken görüşürüz. Evet, otelden çıktık. Bir miktar indik. Yine virajları görünce gaza geldim. Şimdi arkadaşları geçmiştim. Onları tekrar yakalayacağız. Romanya'nın Kalafat şehrine doğru gidiyoruz. Oradan da Bulgaristan'ın Vidin şehrine geçeceğiz köprüyle. You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real, and I really want us to be real with love, love that lasts. In the past I messed up, gave too much. What is it with time? Why can't we unwind? And all the hurt we deal with, I wanna leave my cares behind. And now that time has passed, I see why we are lonely. Ooh, should've let me speed it up. You could've had more of me. And now that time has passed, I see why we were lonely. Evet dostlar. Sofya'ya geldik. Saat 18.44. Güneş yavaştan batıyor. Şimdi restorana doğru gidiyoruz. Ben de ilk kez Sofya'ya geliyorum. Çok şehir içinden geçiyoruz sayılmaz ama yine de ufak bir
içinden tur atmış olduk. Oluyoruz. Olacağız. Lütfen mola verin. Uzun süreli sürüş tespit edildi. Haklı. Çiki sağ olsun beni düşünüyor. Aa bak ne güzel yol veriyor insanlar. Vay 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 zalimler. Ne güzel yol veriyorsunuz siz öyle ya. Thank you. Bugün 5. gün. Bayağı kilometre yaptık. Hatta bakalım. Evet 5. gün toplam 2343 kilometre olmuş. 34-35 saat aktif motosiklet kullanmışım. 35. Yani günde 7 saate denk geliyor tam şu anda. Günde 7 saat üst üste her gün motosiklet kullanmaya rağmen hemen hemen hiçbir yorgunluk hissetmiyorum. Tek ve tek şikayetim popo ağrısı. O da böyle bir ağrı değil, acı. Üstüne oturma, mabadımızın tam oturulan yerleri böyle bir ezik gibi acıyor. Hiç duyanınız oldu mu bilmiyorum. Arkadaşlarla da konuştuk bugün. Geçenlerde bir yerde denk gelmiştim. Yabancı bir grupta mıydı neydi bu? Bisikletçilerin, koşucuların, maraton koşucularının vesaire kullandığı bir krem varmış. Bisikletçiler tam popolarının ilgili bölümüne sürüyorlarmış bu seleyle sürekli temas eden. Bu hani kalıcı olup sürtünmeyi azaltıyormuş. Dolayısıyla bu ve bunun gibi sürekli tahriş altında, ezilme altında bulunan Yerlere kullanılan bir kremden bahsediliyor. Bir dahaki turda muhakkak böyle bir şey deneyeceğim. varsa bununla ilgili ürün bilen arkadaşlar ya da yöntem bilen arkadaşlar yazarlarsa vallahi memnun olurum. Yoksa öyle tight vesaire falan tarzı şeyleri pek kimse önermiyor. Ha güzel bir park varmış burada, ne güzel. Vallahi pek bir yere benzetemedim ya. Tabii daha Eskişehir meydanını falan görmedim ama Bükreş'e falan göre daha eski görünen bir şehir. Daha bir Rus şehri gibi geldi bana. Kaç gündür büyükşehir görmemiştim. Bir garip oldu. Hiç özlememişim vallahi. Trafik ışığı falan. Ne güzel gülüyor ya. Ne güzel gülüyor maşallah. Bak annesine bakıyor. Kapışalım mı? Evet dostlar, yaklaştık. Happy. Evet, meşhur Happy bu muymuş? Bir mutlu olalım bakalım. Nereye park edebiliriz bakalım. Şöyle kaldırıma çıkarsam çok mu yanlış olur ya? Evet arkadaşlar. Yemekten sonra görüşürüz. Evet dostlar günaydın. Dün akşam nerede kapattık? En son Happy'ye vardık. Bir şeyler yedik. Sonra çekim yapacak fırsatım olmadı. Sofya'nın biraz daha ilerisinde. Neresiydi buranın adı? İhtimamlı mıydı? İmamlı mıydı? Öyle bir yerdi. Buraya yazarım. Burada bir dinlenme tesisi gibi bir yer var. Ön tarafta bir alışveriş merkezi. Şurada bir benzinlik. Burada da bir moteli var. Otel, motel artık her neyse. Basit. Küçük bir yer. Gece burada konakladık. Akşam 9-10 gibi geldik. Şimdi de arkadaşlar benzinliğe gitti. Ben sabahtan o işi hallettim. Erkenden. Yakıtı doldurup artık yönümüz bundan sonra İstanbul'a doğru. Kapıkule sınır kapısına. Bugün rotamız bayağı sıcak olacak gibi görünüyor. Birkaç gündür serin havaya alışmıştık. Bizi biraz zorlayacak gibi. Ama artık son gün idare edeceğiz. Her şey yolunda, keyifler yerinde. Sofya'nın içinde vakit kaybetmemeyi tercih ettik. Hem bir miktar daha yaklaşmış olduk, bir 50 kilometre kadar. Hem de görece bir miktar daha ucuz kaldık burada. Kamerayı kapatayım. Yolda görüşürüz.
Şak kırbacı vurduk arkadaş. Vallahi etraftakileri korkutacağım diye korkuyorum birinci vites alırken. Sanki böyle dişlileri birbirine koyup çekiçle geçsin diye çat diye vuruyorsun gibi. Evet, burası böyle. Ufak bir alışveriş merkezi de var. Moteli de var. 242 kilometre. Öğlene Kapıkule'deyiz. Allah çok keyifli bir tur oldu. İyi ki gelmişim. Tam bizim bulunduğumuz dönemde biz zaten hani yağmura yakalandığımız gün yukarıya Sebeş'in yukarısında Turda kentinde Salina Turda diye bir tuz madeni var. Yine çok büyük bir yer, yeraltı madeni ve orada ziyarete açık normalde ama tam o gün ya da önceki gün tam bilmiyorum bayağı bir fırtına olmuş. Sibiu'da ağaç devrilmiş, 14 kişi yaralanmış. Bu tuz madenini su basmış, muhtemelen ziyarete girişip batmışlardı. Yani gitmemekle de yetmişiz yani. Ama güzel vesile oldu tekrar gelmeye. Görecek birkaç yer daha var. Yemesi içmesi çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Dana pek çok ürün bulabiliyorsunuz. Çorbalar falan zaten çok güzel. İçmeyi seviyorsanız alkollü içecekler oldukça ucuz. İnsanlar güzel, misafirperver. Yollar zaten güzel. Trafik çok güzel akıyor. Evet, sınıra geldik dostlar. Bence bugün de sıra olur çünkü çok fazla şey vardı. Çok olmasa da neydi o? Bu ilk geçişte bir bekliyorum genelde ama Abi gel gel ya. Motorcuyuz. Almancılar kesin laf ederler ama. Evet abi, birisi sağ kaynasın, hep beraber milletin hakkını almayalım. Hay. Nereden geliyorum? Vallahi en son Sofya'dan ama Romanya'dan geldik genel olarak. Teşekkür ederim. Evet dostlar, sınırdan da girdik. Nihai kararımız Edirne'de bir ciğer yemek olacak. Bu vesileyle de videoyu burada noktalamış olayım. Pazartesi günü başladığım bu yolculukta 5 gece 6. günde Edirne'de bu seyahati noktalıyoruz. Bu seriyi kaç video halinde paylaşabilirim pek bir fikrim yok. Ama size doğal haliyle aktarmaya çalışacağım. Kendim için de aynı zamanda her zaman söylediğim gibi bir anı olarak kalacak. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gidiyorsa abone olmayı değerlendirebilirsiniz belki. Canınız isterse. Biz şimdilik yol almaya devam edelim. Sonrasında hızlı bir sürüşle kendimizi İstanbul'a atacağız. Maaşlı köleler olarak hepimiz pazartesi günü için biraz dinlenip hazırlanacağız. Kendinize iyi bakın. Selamlar.